Sakarya Pazarı'ndan herkese merhaba. Yukarı Tokyo Garaj'dayız. Arkadaşlar hepinize çok güzel bir bayram diliyorum. Çok güzel bir tatil olsun. Sevdiklerinize sağ salim kavuşun ve evlerinize geri dönün. Şu anda Sakarya'dayım. Otokar servisteyim. Kanala yeni gelenler için anlatayım. Arkadaşlar ben bir Lada toparlamaya çalışıyorum. Öyle bir çürüktü ki anlatamam ama efsane bir çözüm ortağı buldum. Bir girdik Lada'ya. Diyordunuz ya videolarda ya çok sohbet var, biraz işçilik görmek istiyoruz. Bir şöyle bakalım neler çekmiştik. Bir yapılan işleri görelim. Sonra bugüne geri dönelim. Bizim Sakarya'ya bu 6. gelişimiz. Şu ana kadar ne yaptık? Arabanın bütün saç aksamlarını neredeyse değiştirdik. Kapıları hesapta yoktu. Kapıları da dahil ettik bu işin içine. Bugün yanımda koltukları getirdim. Video başında gördüğünüz üzere. Koltukları ayak yapacağız. S13 koltuklarını Lada'ya yerleştireceğim. Nissan S13. Ben çok yakışacağına inanıyorum. Elimde de vardı. Birazcık da bütçeden de kurtarmaya çalışıyorum. Hani eldeki malzemeyi kullanalım diye. Onun dışında ne yapacağız bugün başka? Enes gelecek. Enes gelecek. Enes'ten ben kilitli diferansiyel istedim. Onu getirecek. Hatta bir takas işimiz olacak falan. Neyse geçelim araç başına. Bakalım neler yapıyoruz bugün. Diyor ki İsmail abi kurtar bizi diyor. Durmuyor arabada diyor. Ya İsmail abiyi durduramıyoruz harbiden. nasıl gidiyor? Maço, o Fikirtepe'deki yerlerde yeriniz duruyor mu? Yok. Konuya başka yerde. Bak baba Oksijensiz olmaz.
Kokusu yani en büyük ihtiyacımız oksijen. oksijensiz olmaz. Yaşam kaynağı. Ben hiç görmedim. Bundan 2 sefer önceki bütün işçilik Evet. aşamalarına benim çocuklar geldiler, çektiler hepsini. Ben en son buraya sacı koyuyorduk. Orada kaldı. Orada kaldı. Araba burada değildi o arada. Öteki taraftaydı. Yan taraftaydı. 4 kapı sacı değişti. Dış marşpiyer iç değişti. Ondan sonra bizim bu sol taraf takılı değildi. Sol tarafı taktık. Basabilirim değil mi artık? İstersen zıpla. Zıplayacağım tabii. Klasik. Deneme. Evet. Artık bastın mı Sağlam. yere değmeyen bir taban sacımız var. Vallahi balyozu al vur bir şey olmaz kafanı yorma. Abi bunları hep izledim. Dayı ellerine sağlık. Vallahi ellerine elimizden sağlık. geldiği kadar işte hani böyle görüyorsun. Sen de görüyorsun yani ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Öğrenmek istediğim birkaç bir şey var. Bu kapı saçlarını değiştirmemiz şart mıydı? Öğrenmek için Şart. soruyorum yani. Yaptık Şart. ama Çürük. çürük olduğu için. Tabii, tamir ettiğin zaman bir şey yaramaz. Tamir edebilecek durumda Yok. değildi yani. Yok Şu durumdaydı. Anladım. Aynı şekilde burada da var. artık Burada gitmiş da var. yani. Yani bu kapı sacı artık içten de görüyorsun. Eskimiş, gitmiş. Şuraya bir saç koy buradan yarısı yürüyecek. Buraya bir saç koy buradan devam edecek. Evet. Onları tamir etseydik bile ne senin içine sinecekti ne benim. 3 ay sonra su koyuverecekti. Biz duymayacaktık ama oradan kim bilir neler diyecektin. Ama şimdi bir şey söylemeye hiç şeyin yok. Öyle söyleyeyim yani. Mazeretin kalmadı diyor. O payı bırakmadık yani. Onun dışında sağ ön direği onardı. Orayı yaptı. Sağ ön direğin ucunu. Demiştik ya direkte sıkıntı var diye. Buraları yaptık işte Burada parça çıkmıştı, baksana. yaptı, iki tarafı parçasını koydu. Şimdi buraya geçti. Artık zor durdurdum. Orayı bitirdi. Evet. Evet geçen şeyde Bakalit Ama olan yer. öbür tarafı değiştirmeyeceğim sağlam. Oranın sağlam olduğunu Sağlam mı? söyledi. Sağlam. Orayı Gerek hiç- yok dedi hiç yani. bozmaya Kesmeyelim gerek dedi. yok yani. Orijinal Çekomasya duruyor yani. Tamam. Orada bir temizlik belki yaparız, bakarız duruma göre. Ama burada hepsini yaptı. Bir de buranın parçalarını da yaptı. Buralar hep çürük. Ayrıyetten buralara parça koydu. Gördüm onun şeyde. Evet, baya kötü durumdaydı. Onları yaptı. Buraya da bir tek şey koyacağım, damak koyacağım böyle. Onu da toparladı. Anladın mı? Burayı yaptım. Usta, seni çalışırken görüyorum ya. Bir itirafta bulunayım. Buyur. Diyorum ki sizi bulduğum için çok şanslıyım. Teşekkür ediyorum. Ama Lada yaptırdığım için şanssızım. Olsun. Keşke bir dahakine böyle Mustang yaptırırsın. Chevrolet yaptırırsın. Yani keşke, Hayır. keşke bu emeği böyle daha değerli klasik bir otomobile yapabiliyor olsaymışız. Bizi arayanlar oluyor. Selim Aslan'la geliyor arıyor adam. Adama şunu anlatıyoruz. Yani Lada da yaptırsan bizde bu iş aynı iş. Mustang de yaptırsan aynı iş. O yüzden rakamlar fiyat olarak çok etkilemiyor bizde. Yapılan işçilik aynı sonuçta. Sokakta artık eskisi gibi bırakamam. Aynen. Yani şimdi diyecekler ki oğlum manyak mısın Lada'yı kapalı garaja sokuyorsun. Abi manyak değilim ama sen bir bilsen bu arabada yapılan geçen dökülen alın terlerini. Ama bir şey kalmadı ya. Bir tek işte arka bagajın şeyi var. Başka da bir şey yok. Bitti. Tavanı geçeceğiz, bırakacağız. Geberdi yani. Tavan benim için sıkıntı değil diyor zaten İsmail abi. 3 çekicime bakar diyor. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Yarın benimle olan hiçbir işin kalmaz. O kadar da biraz haklısın. Koltukları getirdim. Ha getirdin mi koltukları? Tamam. Onları şey yaparız ya bayramdan sonra hani. Olur bir Sıkıntı yerleştir yok. bakarız. Yerleştirmesine Yerini bakarız şimdi. belirleriz. He tamam. Bir içine sadece koyalım İsmail abi de şunu bir Buradan. sen parmağını bassana benim parmakla olmuyor. Abi şu ayak saçlarından biri bende kalmıştı. Tamam. O lazım değil galiba. ona. İstediğimiz gibi ayak yaparız buna. Yaparız. Herhangi bir şeyimiz yok, Ya sınırlamamız yok. şimdi şöyle bir şey yani bunun bağlanacağı şekilde hani ona göre ayarlarız yaparız onlar sorun değil yani. Direkt vida noktalarından 4 ayak yapar. İçine oturtur İsmail abi. Biraz da yükselteyim diyor. Kesinlikle. Ben biraz yükselteyim diyor. Şimdi bu normalde kupe bir araçta olduğu için biraz böyle yatarak kullandığım bir araçtı. Ayaklarının düzlemesini uzattığım bir araçtı. Ama şimdi sedan araca geçince ne oldu? Diklendi. Biraz diklendik. O yüzden bu alçak kalacak. Aynen. Biraz yükseltiriz bunu. Payımız da var zaten. Misal atıyorum yani şu kadar En az. yani bu kadar yükseltmen de. Bu mesafeyi Daha- alsak, bak bu mesafeyi alalım. Aynı mesafeyi Abi alalım. şey yapalım, altına ağırlık koyalım, ben oturayım. Direksiyon hissiyatına göre ayarlayalım. O da olabilir. Yarış koltuğu ayarlar gibi. Ama şey yakıştı değil mi koltuk? Koltuk çok iyi. Ha? Ya benim kafamda çok oturdu yani bu koltuk nedense. Kaldırdıktan sonra şey yapalım. Altına desek. Kiriko'yu buradan vur ortadan. Hem sağlamlık testi yapmış oluruz. Kiriko'ya geliyorsa bir araba olmuştur. Gelir ya bu Kriko'ya, İsmail Usta'nın eli değdikten sonra artık Kriko'ya forklift, ne? Ben bir şey demiyorum, bunu tepeden böyle vinçle al yine çalışır. Yine olur. Direksiyon bu olmayacak herhalde. Güzel bir spor direksiyonu olacak bu arabanın. Ama kendi direksiyonu var kocaman böyle. Onu mu koyacaksın? Onun hastasıyım ya. İşte o direksiyon çapı da diz mesafesini hesaplamak lazım. Ondan Evet. dolayı sordum hangi direksiyon olduğunu. Şimdi biz tabii koltuğu koyacağız. Büyük direksiyon koyduğumuzda da dizi çarpmaması lazım. Bir de bir şey daha rica edeyim. Kılıf var mı poşet geçirebilecek? Çöp poşeti de olur. Çok yaratıcı oldu Enes. Bence de. Şimdi yanlış olmasın yeni tişörtüm. Daha tasarım Mal boncuk. aşamasında. Ha, bu daha tasarımda. Daha tasarımda.
Öteki tarafı tam oturtturmadı. Dikkat et ama. Tamam. Yok yamuk oldu da o ayar yapacak onu herhalde. Aa, pedallar. Dur bakayım. Bunun pedalları yüksek. Şimdi bunu böyle kullanmam mümkün değil. Geride Çünkü bak ayaklarım önce yukarı gidiyor sonra aşağı iniyor pedallara erişebilmem için. Şeye döndüm yani böyle. Bak, bütün bu koltuğun altı boşaldı. Çok yorar bu beni normal kullanımda. Evet. Demek ki koltuğun daha yükselmesi ve geri gitmesi lazım. Yükselir. Bir geri götüreyim koltuğu. Ama geri götürsen demirde kalır. Şöyle. Bak bakayım. Tutuyorum ben koltuğu. Çünkü ayağımın altı değmezse de çok yorucu olur. Sana şey koltuklar Bu daha iyi. Abi koltuk yüksek oldu diyorsun değil mi sen? çok yüksek oldu bu sefer de. Bu koltuk buna uygun değil çünkü. Koltuğun altında ayak yok. Direkt minder yerde şu anda. Yani bu model bunu bu şekilde. Biz bunu ayak yapacağız o zaman. Abi benim burada açıkçası ilgilendiren şey sağlamlık. Hani Sağlamlık konusunda sıkıntı yok. Onu İsmail abi her türlü sağlam yapar. yarış arabalarında ne yapıyorlar? Yarış arabalarında orta tünelden dış marşpiyeye ek atılıyor. Ek atılıyor, Ek onun atılıyor, üstüne koyuluyor. Onun üstüne konuyor. Bunda da öyle bir şey yapabiliriz. Yani İşte bunlara- bunun iç görseli ne olacağını bilmiyorum ben. Halı döşeme vesaire falan durumlarını ne yapacaksın bilmiyorum. Çirkin durur mu? Yani bu araba içinde bakınca klasik düzgün bir araba halinde olup anlatabildim mi demek istediğimi? Öyle bir şey olacaksa dediğin gibi bunun kaplanması, yapılması falan bunları da bir ek iş yapacaksınız o zaman. Ya şöyle düşünürüm ben bu araçta. Koltukların altı yüksek olacak ya. Tamam. Orayı kullanılabilir bir alan yapar. Cep yapabiliriz. Cep veya işte amplifikatör, yangın tüpü. Yangın tüpü en önemlisi. Yani çünkü koltuğumuzun minderi dar, evet. altı boş. Boş orayı kapatman Bir lazım. sürü malzeme koyabilirim Bu oraya. şeylerin koltuğuna benziyor bu dediğimiz olay. Mesela şu transitteki olay gibi. Altında aküler duruyor. Onun üstünde de koltuğun kendi mekanizması duruyor. Bize de o kadar bir alan lazım. Şu kadar bir yükseklik lazım. Bir akü yüksekliği kadar. Ondan sonra bizim koltuğumuza denk geliyor. Bu bizim için bir problem değil. Tamam senin için değilse bizim Çünkü için yapmak zaten problem değil. şey kurtarıyor. Tavan kurtarıyor. Kafa kurtarıyor. Kafa kurtarmıyorsa Evet. dert ederdim. Tamam sıkıntı yok o zaman. Yükseldik mi bacaklarımız düzleyecek. Evet aynen. O da işime geliyor. Senin için ideal bir araba. Benim için belki biraz şeydi. Evet, evet Senin abi. için o yüzden sıkıntı yok yani. Siz İsmail amcayla gezersiniz yapınca. Hallederim. Şu an bile iyi değil mi şu konumda? Şu an iyi ama arkamdaki oturamaz sanki. Yo oturur. Açsana bir İsmail abi bir dakika. Abi koltuk burada oluyor. Şöyle oluyor. Oturur abi. Şimdi Bak şu an böyle oturur. Çok rahat oturur. öyle mi? Çok rahat oturur. O zaman yükseltmeye de çok gerek kalmaz. Abi koltuk işi ne kadar zormuş ya. Vay. Hop lafınızı balla kesiyorum ama internetinizin kesilmesinden 1000 kat daha iyidir. Arkadaşlar ben uzun bir süredir TürkNet kullanıcısıyım ve bu deneyimimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Düşünsenize şu anda yıllardır beklediğiniz bir GTR videosu tam marş basacağız ve internet kesiliyor. Veya terapidesiniz. Duygularınızı aşmışsınız, internet kesiliyor. Duygularınızı toplamak istiyorsunuz ve toparlayamıyorsunuz. İnternet geliyor, derdinizi baştan anlatmaya başlıyorsunuz. Daha da kötüsü, müdürünüzle toplantıdasınız. Müdürünüz size çok güzel bir açıklama yapıyor. Diyor ki, Doğukan sana falanca filanca kadar zam yaptım bu ay diyor ama orada internet kesilmiş oluyor ve siz bunu duymuyorsunuz ve en son sana soruyor. Doğukan nasıl buldun? Dediğinde cevap veremiyorsun. Bu ve bunun gibi problemleri geride bırakmak için TürkNet abonesi oldum. Siz de aşağıdaki bağlantıdan altyapınızı kontrol edebilirsiniz. Çünkü TürkNet çok başka bir kafa. Çok net. Şimdi usta diferansiyeli söküyor. Giderken götüreceğim yanımda. Hem dalgayı kontrol edeceğim. Bir problem var mı yok mu içinde. Dişi de vesaire. Hem de kilitli diferansiyel takacağım buna. Bugün geleceğini umut ediyorum. Enes'i bekliyorum. Bunun kumlamasını, statik boyasını falan hepsini hallederim. Bir sonraki gelişe de düzgün bir şekilde yerleştiririm. Bende çok manyak amortisörler var. Ama bu arabanın kilosuna uygun değil. Universal dediğim proje için geldi. Fakat 1200 kiloluk araba için. Bu araba nereden baksan 850-900 kilo falandır. Maksimum. Çok sert kalır diye düşünüyorum. Vurabilir evet. Ve Bu sefer de bu saça zarar verebilir. bildiğim bir konuda değil açıkçası. Hesaplamasını bilmiyorum bir helezon yayının nasıl yapılacağını. O yüzden bir fabrikaya gideyim. Bir mühendisini bulayım bu işin. Bir anlatsınlar bakalım nasıl oluyor. En son tavsiye edeceğim şey bunların ısıtılarak veya kesilerek alçaltılması arkadaşlar. Çok basit bir hesap söyleyeyim size. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Diyelim ki araba 1 ton. Tamam mı? Her yay başına 250 kilo taşıdığını varsayalım. Şu an düz hesap gidiyorum. Ve her birinde de 5 tane bakla olduğunu düşünelim. 50 kilo taşır bir bak. Baklanın bir tanesi 50 kilo taşıyor. Şimdi sen bunlardan bir tanesini kestin. Arabayı alçalt. Eyvallah. Sonra sen 250 kiloyu 4 baklaya bölüştürmüş olacaksın. Yani aslında bir tane keserek ne kadar daha fazla arabanın yaylanmak zorunda kaldığını, daha fazla risk taşıdığını tahmin edebilirsiniz. Ama bunlar sertleşirse, sertleşmekten kastım kalınlaşır, daha az burkulan bir metalden yapılırsa o zaman spor yay elde etmiş oluyorsun ve güvenli sürüşe yönlendirmiş oluyorsun aracı. Şimdi size muhteşem bir örneklendirme göstereceğim. Bu arabanın altından çıkan diferansiyel kovanı ve içinde aksları var. Motor şimdi buna güç veriyor ya bak. Çeviriyorum.
Bak orada kaldı, burada dönüyor. Ben bir şey yapmıyorum, çeviriyorum. Niye? Çünkü şu anda kendi bulduğu dengede buradan ziyade gücü buraya aktarma ihtiyacı duydu diferansiyel. Bunu kendi karar veriyor. Eğer bunun içerisinde kilitli diferansiyel olmuş olsaydı, sınırlı kilitli diferansiyel, limited slip differential, yani tam kilitten bahsetmiyorum. O zaman ne olacaktı? İkisine de bu koşulda eşit gücü verecekti. O zaman da yapacağı şu olacaktı. Eşit gitmek isteyecekti. Ama ben tabii buna elimle şu an yük veriyorum. O düzeltmeyi sağlıyorum. Bu ne demek oluyor? Bir otomobil drift yapmak istiyorsa, kilitli diferansiyeli de yoksa, şunu yaptığı için tek tekerlek patinaja kalacak. Tek tekerlek yere temas ediyor olacak ve arabanın arkası savurmayacak. Çoğu Tofaş'ta karşılaştığımız problem, drift yapmak isteyen karşılaştığımız Tofaş'ta problem o. Çünkü Tofaş'larda açık diferansiyel var. Biz buna kilitli diferansiyel koyduktan sonra istesek de istemesek de iki tekerlek eşit miktarda güç verecek. Dolayısıyla araç drifte elverişli olacak. O yüzden kilitli diferansiyel koyuyoruz. Enes, hoş geldin. Sen zayıfladın mı ya? Ha? Uğraşıyorum. Yoksa seni Lada mı bu hale getirdi? Orası ayrı bir boyut. Sarışı mı seni bu hale getirdi yoksa? Gerçekten beni yıktı. Beni İyi, hoş yıktı geldin. abi. Hoş bulduk abi. Enes hatırlıyorsunuz 2 bölüm öncesinden sağ olsun bu aracın bütün saç aksamını bana Enes tedarik etti. Ben bu projeye başladığımda nasıl her şeyi bulurum diye başladım. Abi her şeyi bulurun dedik ve bulduk. Buldun hakikaten. Bulduk Değişmeyen yani. de kalmadı. Kalmadı abi. Sloganımızı zaten değişmeyen yok orijinal. Ama Değişmeyen iyi. yok. Gerçekten bayağı yola getirmiş. Nasıl, beğendin mi? Ben zaten direkt usta gördüm, notu verdim. Yaptı yani. Ben arkamı döndüm, adam maşpiyerleri sökmüş, alıştırmaya başlamış. Sen bunları geçen hafta bıraktın. Evet, geçen hafta bıraktım. Taban sacı bile bitti. Gerçekten helal olsun. Şimdi kilitli diferansiyelin kendisi geliyor. Ben de komple diferansiyeli getir zannettim ya. Yok yok. Asıl İçindeki sadece kilidi getirmiş ya. işlevi alan belgesi. Ya harbiden öyleymiş ya. Ben de beklerim. Adam tek başına almaya dedim ona. Ne içimden öyle diyorum. En sevdiğim. Aa, biz biliyorduk böyle olacağını. Ay minnoş. Ama mevzu burada. Minnoşa bak sen. %90. %90 mı 80 mi bu? %90. %90. Oba. Bu demek oluyor ki %90 yan gideceğiz. Oranımız belli oldu. Kaporta da sonlara geliyoruz. Ufak tefek işler kaldı. Bundan sonrasında artık İsmail Usta'yı çalışmaya bırakacağım. Şimdi bu köşelerin temizlenmesi olsun. Bagaj içindeki fitil yerleri olsun. Onları yapacak. Şimdi son olarak kaputtaki şu çürük yeri tamir edeceğiz beraber. Yani ben de izleyeceğim. Nasıl olduğunu detaylı görmek istiyorum. Soracaklarım var. Ondan sonra yolcudur Abbas. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Tekrardan hepinize iyi bayramlar. Şimdi böyle ilk bakınca sanki böyle o parça oraya olmayacakmış. İşte hiç oturmayacak, eften püften duracakmış gibi ilk izlerken. O yüzden merak ediyorum sonunu. Şu aşamaya kadar ne var ki bunu ben de yaparım gözüyle bakıyorum. Hayatımız böyle mukavva, karton, kağıt kesmekle geçtiği için hani şuraya kadar ben de yaparım diyorum. Mevzu galiba bundan sonra esas. Mesela neyi merak ediyorum? Biraz sonra muhtemelen göreceğiz ama şu kordonu düzeltirken arkadan nasıl destek alacak, ne yapacak? Yani şu kordonu kusursuz oraya nasıl devam ettirecek? Ben onu merak ediyorum. Macun tabii ki çözüm ama mevzu zaten macuna kalmadan o kordonu verebilmek. Denk gelmiş ha çizgi. Çizgi tam denk geldi. Orayı ben bir soğutayım. Daha- Bir güzelleştireyim şimdi ben orayı. Daha taşlamadan, çekişlemeden çizgi denk geldi diyorum. Getirdi mi? Getirdi. Dedim ki demin buraya kadar ben de yaparım dedim. Çizgiye kadar mı? Çizgi haricinde mi? Çizgiye kadar. Ha, sağ ol. Voila. Biz ustayı biraz sıkıştırdık. Hani bunu yapım aşamasını görelim diye. Usta göstersene yaptığın diğer yerleri. He? Başka nereye yaptın? Sakin yaptıkların. İşte şuraları yaptım, burayı güzelce parça yaptım, oluşturdum. Şurayı parça yaptım, oluşturdum. Bak görüyor musun? Şöyle bak. Şurası yeni mesela. Güzel. Eline sağlık. Hani orijinal gibi hiç belli değil yani. Öyle söyleyeyim ben sana. He. Bunlar kaldı. Şimdi buraya bir tek böyle
kenet koyacağım. O kadar. Başka bir Tamam. şey yok. Buraları temizleyeceğiz. Tamam o zaman. Bir şey kalmadı ya. Haftaya görüşürüz. Geberdi. Alışılmadık bir manzara ama olmuş yani. Güzel olmuş. Esnaf işi büyüttü ya. Güzel olmuş. Nasılsın? İyi abi, hoş geldin. İyi, hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Osman abi. Sen hayırlı olsun. Valla çok olasın. güzel oldu. Planla buraya gelmek yoktu aslında ama biz bugün dingili kucaklayınca dedim getiriyorum. İyi Hem de şunu bir hayırlayalım dedim. Şimdi bir tane mal burada var. Aha. Neydi senin adam asma mıydı? Adam öldüren. Adam öldürene atarız bunu bir. Tamam, Bu şekilde atarız direkt. tamam. Şöyle koyalım abi. Bir son olarak şimdiki halini çek. Bir sonraki bölümde Bir daha göremezsin onu. evet, bir sonraki bölümde bitmiş halini göreceğiz. Parçalayıp